Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir sohbet, keyifli bir tıraşla beraber olacağız. Bugünkü tıraşımız artık bizim bu tıraşa yeni başlayanların başlangıç aşamasında kullanması gereken aletler ve ürünler serisinin son videosu olacak. Bu videodaki artık bizim ürünlerimiz yine marka odaklı. Bir önceki videoda Wilkinson'ı çekmiştik. O da hesaplı ürünler odaklıydı. Yanındaki ürünler de benzer şekilde hesaplı ürünlerdi. Bugünkü aletimiz özelinde bu aleti artık az solist olarak değerlendirmiştik. Neydi? Yani geleneksel tıraşa yeni başlayacak bir insan kullanabileceği en iyi alet olabilir görüşündeydik. Kiminle beraberdi bu? Geleneksel Tıraş Kulübü Facebook kanalında Erkan Yurdakul abimiz var oradaki üyelerden. Onunla beraber bunu konuştuğumuzda bana bahsetmişti. Hani genelde şöyle bir ortak özelliği olabiliyor. Yani o tarzda geleneksel tıraşta başlangıçta kullanılan aletleri. Mesela Wilkinson'ı ele alalım. Rimmey'i alalım. Veya Mild başka bir aleti alalım. Bu aletler yani tıraşı olurken ilk perdede size çok yakın bir tıraş vermeyebiliyor. Yeni başlayan bir insanın hani bunu dezavantaj oluşabiliyor bu konuda. Neden dezavantaj oluşabiliyor? Çünkü o insan genelde maküçlerle, kartuşlarla tıraş olduğu için direkt yani birinci perdede yakın bir tıraş istiyor. Onu alamayınca da aleti bastırıyor. Bastırınca da yüzde tahrişler ve kanamalar olabiliyor. Bugün seçeceğimiz alet aslında çok konforlu bir tıraş vermesine rağmen ilk perdede daha önce kullandığımız aletlere nazaran daha yakın bir tıraş veren bir alet. Bu alet nedir? Bu alet Pearl markasının Blaze aleti. Şöyle. Alet gayet tok bir alet ve sapı gayet güzel duruyor. Farklı aletlerde bu sapa benzer saplara elmas kesim diyorlar. Bunda öyle bir açıklama yok ama benzer tarzda bir sapı var gördüğünüz üzere. Dediğim gibi tıraşı çok etkili ve çok konforlu. Jileti çok fazla hissetmemenize rağmen şaşırtıcı derecede bence yakın bir tıraş veriyor. Aletin özelliklerine geçelim yavaş yavaş. Ben yine deftere gideceğim, oradan okuyacağım. Aletin toplam uzunluğu 110 milimmiş. Sap uzunluğu da 98 milim olarak geçiyor. Alet hani diğer aletlerin ben nasıl üretildiğini bilmiyorum ama bu alet üzerinde şöyle bir açıklama var. Bu alet CNC'de üretilmiş olarak geçiyor. Yani herhalde daha hassas bir standartta üretilmesini sağlıyor. Tam hani bir bilmiyorum ama böyle bir açıklaması vardı. Alet tamamen pirinçten üretilmiş bir alet. Daha önce Pearl'ün SSH-05'inde sap kısmı pirinçti. Kafa kısmı zamaktı. Ama bunda kafa da sap da pirinçten üretilmiş. Alet krom kaplama. Yani diğer krom kaplama aletlere göre biraz daha alet mat bir yapıya sahip. Renk tonu biraz daha farklı. Ama krom kaplama olduğu geçiyor. Ve şöyle bir açıklama var. Bu alette 3 katlı kaplama uygulanmış. Belki de hani ondandır bu renk farklılığı ve doku farklılığı diye düşünüyorum. Aletle ilgili söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Şöyle bir şey var. Ben bu aletin kaç gram ağırlığı olduğunu siteden bulamadım. Razorus'tan almıştım. Özellikleri de oradan aldım. Ama ağırlığını görmedim. Belki de ben kaçırmışımdır. Hani bilemiyorum. Aletimiz Pearl Blaze. Kullanacağımız jilet bugün mavi astra olacak. Bugün bu aletle beraber kullanabileceğimiz ekipmanları da Erkan abiyle seçtik. Büyük bir bölümünü diyelim. Şöyle kullanacağımız fırça ise Semu'nun Owners Club serisinden Mistura diye geçen domuz ve porsuk kıllarının beraber olarak oluşturulduğu düğümde bulunan fırçası. Fırçanın uçları çok yumuşak ama gayet kıvamında bir omurgaya sahip. Ben kullanmasını çok seviyorum. Fırça ile ilgili verebileceğimiz özellikler fırçanın toplam uzunluğu 113 milim diyor. Sap uzunluğu 60 milim olarak geçiyor. Kıl uzunluğu 53 milim olarak geçiyor ama ben hani daha önce 50 milim üzeri kıllara sahip farklı fırçaları da kullandım. Bunun bir tık daha
kısa olduğunu düşünüyorum ben. Ha, seviyorum kısa olmasını ama hani 53 milimdir herhalde. Bilmiyorum, belki de bana kısa gelmiştir. Ve ayrıyetten fırçanın kıl çapı 24 milim olarak geçiyor. Fırçayla ilgili söyleyebileceğimiz başka bir şey de bulunmuyor Sokmuş Turay'la. Bugün aslında beni bu tıraşta heyecanlı kılan şey kullanacağımız sabun. Ben bu sabunu daha önce hiç kullanmadım. Hatta bu marka bir sabunu hiç kullanmadım. Sterling'in Queen of Hearts sabununu kullanacağız. Sabunun iç dokusunu göstermek istiyorum size. Yani tabak gibi, arko gibi bir yapısı yok. Kokusu şu an banyoda çok güzel geldi burnuma. Kapağı açtığım gibi. Şöyle bir iç dokusu var sabunun. Çoğu sabuna göre de yumuşak bir yapısı var. Sabunun kokusu ile ilgili ben içinde var olanlarla ilgili not aldım kenara. Karamel, vanilya, meyveler, hanım eli, kehribar, sandal ağacı ve yasemin notalarının içinde olduğu söyleniyor. Ben birkaç tane video izledim Sterling sabunlarla çekilen. Güzel, dikkat çekici bir köpük oluştuğunu söyleyebilirim videolarda. Hani benim gözlemlediğim kadarıyla. Sabunu direkt kutusunda yükleme yapmayacağım ben. Şu sabuna baktığımız zaman sabunun içerisinde farklı yağlar var, bitkisel yağlar. Ve ben şunu biliyorum, bitkisel yağlarla üretilen sabunların içinde yükleme yaparsanız içinde kalacak olan su bu sabunu bozacaktır zamanla. Böyle bir bilgiyi edindim daha önce. O yüzden şöyle pörlün bir kasesi var bende. Bu sefer ayran kabına gitmeyeceğiz. Bunu bir deneyelim. Daha önce bir kere kullanmıştım. Bu kase içinde bir köpürtme yaparız beraber. Şöyle sabunu açtık. Ben kuru elimle içinden şöyle bir parça alacağım. Kasenin dibine yapıştıracağım. Biraz daha alabilirim açıkçası. Sabunun dokusu çok güzel. Kokusu çok iyi. Yani ben şu an açıkçası oluşacak köpüğü düşündüğüm zaman heyecanlanıyorum. Umarım beklediğimiz kadar iyi bir köpük verir bize bugün. Kullandığımız ürünler artık belirli bir bütçeye, yani ben geleneksel tıraşı seviyorum. Belirli bir bütçeyi bu hobime aktarmaya karar verdim diyecek insanlar için oluşturulmuş bir set olarak geçiyor. Yani aslında şöyle bir şey var Pearl Blaze üzerinde. Pearl Blaze'in en son stoktaki fiyatı 2090 liraymış. Ben de 2060 liraya almıştım kendisini. Çok iyi bir kutusu var. Yani ben daha önce aldığım aletler arasında kutu dizaynı olarak en sevdiğim alet benim Edwin Jagger'ın 316 modeliydi. 316 modeliydi. Çok güzeldi. Kutusu aynı benzer tarzda bir kutusu mevcut. Yani kendi fiyat bandına göre çok iyi servis ediliyor satıcılara. Şöyle aldık sabunu. İçinde çevirmeye başladık. Bakalım nasıl bir sabunla karşılaşacağız. Yavaş yavaş köpürmeye başladı diyebilirim. Bugün bu fırçayı neden seçtik diyecek olursak, ben bu fırçayı bir süredir kullanmadığımı fark ettim açıkçası. Ve Erkan abi bu sabunla benim omurgalı bir porsuk kullanmamı istediği için benim de aklıma omurgalı ve porsuk dediğim zaman aklıma ilk elimdeki bu fırça geliyor açıkçası. Bakalım. Köpüğü öyle bildiğimiz standart tıraş sabunlarındaki kadar bembeyaz bir köpük değil. Hafif sarımtırak, yine beyaz ama krem rengine yakın bir beyaz olarak gözüküyor. Yavaş yavaş
şekillenmeye başladı. Bu sabun artizan sabun olarak geçiyor. Artizan kelimesinin anlamını ben el yapımı olarak biliyorum. El yapımı sabun daha önce kullandım mı? Kullandım. Yerli bir sabun kullanmıştım. El yapımı. Daha önce Gelter'de Osman abi vardı. Onun ürettiği sabunlar vardı. Çok keyifli. Hatta bir tanesi hala elimde. Düzgün muhafazalı bir şekilde duruyor. Onu da ilerleyen tıraşlarımızda kullanmayı planlıyorum ben açıkçası. Köpüğümüz yavaş yavaş oluşuyor. Bu seriden sonra artık bu serinin son videosu. Geleneksel tıraşa yeni başlayacak insanların artık bizim hangi aşamasındayız bu videoyla? Artık ben bu hobiyi edindim. Kendime farklı, yeni nasıl aletler, nasıl sabunlar, nasıl losyonlar alabilirim? Artık bu aşamaya geçtik. Bundan sonra da artık bu seriyi sonlandırıp daha farklı şeylere, daha agresif aletlere, daha farklı fırçalara, farklı sabunlara ve kremlere, zamanla farklı jiletlere gideceğiz açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim, bu videodan sonra bir tane jiletli ustura videosu gelecek. Burada çok güzel bir kaliteli olduğu herkes tarafından kabul gören bir sabun kullanıyoruz. O videoda kalitesi tartışılan Arko sabunuyla tıraş olacağız. Berberlerin kullanmış olduğu ürünler temasıyla gelecek o video. Evet, Arko çok üst seviye bir sabun değil. Ama bu bizim tıraşımıza ne düzeyde etki eder? Bunu inceleyeceğiz bir sonraki videomuzda da. Bu video çarşamba günü yayınlanmış olur. Ustura videosu da muhtemelen cumartesi günü yayınlanmış olur tekrar. Evet, bence sabunumuz ve köpüğümüz gayet kıvamlı bir hale geldi. Şimdi ben yüzümü yıkayacağım. Sabunu kaldırıp sonra artık yavaş yavaş yüzde köpürtmeye başlayalım. Evet, yüzümü yıkadım. Şimdi göstermeyi unuttuğum bir şey var. Bu sabunun içinde sandal ağacı notaları var demiştik. O yüzden tıraş sonunda da Prorazo'nun şöyle sandal ağacı losyonunu kullanacağız beraber. Evet, yüzümüzü köpüğü yüzümüze uygulamaya başlayalım. Sabunun dokusu daha önce kullandığım sabunlara göre biraz farklı açıkçası. Yüzde nemli bir hissiyatı var. Bugüne kadar kullandığım sabunlarda ben böyle bir hissiyat aldığımı düşünmüyorum. Kokusu gayet iyi. Var olan o güzel kokuyu çok ağır bir şekilde değil, kararında yansıtıyor bence. Bugün yüzümüzde 2 günlük bir sakal var. İki günlük bir sakallı tıraş olacağız.
Ustura tıraşında da muhtemelen 3 günlük bir sakal olur diye düşünüyorum. Sabun yüzde gayet güzel ve homojen bir şekilde yayıldı. Ve yüzdeki hissiyatı çok güzel. Kokusu da güzel. Kokusunu da sevdim. Öyle çok kalın bir köpük tabakası oluşmadı ilk etapta ama bence iyi. Şimdi aletle ilgili göstermek istediğim bir şey var. Şu bağlantı noktasına bakarsanız orada bir plastik bir somun var. Onu tekrar göstereceğim. Şöyle. Bu aletin paketinden çok sayıda çıkıyor şu somundan. Aletle sap arasına koymanız için. Hani koymasanız da olur ama hani böyle bir şey düşünmüşler, göndermişler. Bence gayet güzel. Ben mesela kenarda duran aletlerimi temizleyip kaldırdıktan sonra aletleri gevşek bırakıyorum. Hani bir sıkıntı, bir aşınma yaşamasınlar diye. Ama bu aleti arada somunla bıraktığım için öyle bir düşüncem olmuyor. Artı yedekte bir sürü de var. Yani kaybolsa bile bir dert değil açıkçası. Sabunun yüzdeki hissiyatı çok güzel. Nemli bir hissiyatı var. Yani bunu koruyuculuk olarak değerlendirebilir miyiz? Bilmiyorum. Ama diğer sabunlardan bir tık farklı diyebilirim. Evet, jilet aletimizi yükledik. Tıraşımıza başlıyoruz. Kayganlık olarak da gayet iyi bence. Ben sevdim. Pearl Blaze uzun saplı bir alet ve ağır bir alet açıkçası. Hani alet tercihinizi yaparken bu özellikleri göz önünde bulundurun derim. Hani ağır aletlerden hoşlanıyorsanız Pearl Blaze alabilirsiniz veya uzun saplı aletlerden. Tıraşı da gayet etkili. Fiyatını 2090 lira olarak söylemiştik ama şu an stokta kalmamış açıkçası. Hani tekrar stoklara girdiğinde fiyatı ne olur bilmiyorum. Pearl aletler özelinde hani Blaze demeyelim sadece. Türkiye piyasasına bir anda girdi. Hani bir senedir, maksimum 1,5 senedir Türkiye'de var.
Razor sayesinde bu aletlerle tanıştık. Bize yeni bir marka olarak gözümüze gözükmüştü ama Pearl aletler aslında özellikle Hindistan piyasasında 20 yıldır varlarmış. Ben bunu bilmiyordum. Aletin açıklamalarını okurken öğrendim. Fiyatı özelinde konuşacak olursak, yani son satılmış fiyatı, hani tekrar girdiği zaman piyasaya, o zaman da konuşuruz. Belki bir videosunu daha çekeriz. Ama şu anki fiyatı özelinde bence iyi konumlandırılmış bir alet. Ama Mühler 89'a göre bir tık daha pahalı olabilir. Evet. Ama şu anki fiyatı mesela Merkür 34C'den bir tık düşük. Yani ikisi arasında tercih yapmak göreceli biraz. Yani birisi kısa saplı ve iki parça bir alet. Birisi ağır, uzun saplı. Üç parça bir alet. Evet, ikinci perdede kulaktan çeneye gidiyoruz. O saydığımız aletler içinde artık bu aletin de Pearl Blaze'in de bir pazar payı var diyebiliriz. Ben bu aleti alırken daha Mühler Okka'ya, daha işte Edwin Jagger 316'a yakın bir tıraş vereceğimi düşünüyordum. Yakınlık olarak bence biraz benzer diyebiliriz. Tabii ki onlar kadar yakın tıraş vermiyor ama hani etkili tıraş olarak daha saydığım aletlere yakın, konfor olarak 34C'ye yakın bir alet edinmiş oluyorsunuz bu aleti aldığınızda. Yani bu saydığım bütün aletleri kullanan insanlar için bile yeni bir tecrübe aslında bu alet. Eksileri yok mudur? Olabilir. Okudum ben bunların bazılarını. Mesela herkes ağırlığını sevmeyebiliyor. Şu sap kısmının bombeli yapısı herkes hoşlanmayabiliyor. Alet bir de ağır olduğu için sıkıntılar çıkartabiliyor. Ayrıyetten şu alette alt tablonun köşeleri, yani ters bir harekette yüzde hafif batıcı bir çizici bir hissiyat yaratabiliyor. Oraları biraz daha törpülenmesi gerek. Yuvarlanması gerek. Ama açıkçası o Wilkinson videosunda
söylediğim hissiyat değil yani bu. Yani çok fazla takılmayabilirsiniz onu aldığınızda. Bence Pearl Blaze piyasada olduğu sürece her zaman tercih edilebilir bir alet olacaktır diye düşünüyorum kendi segmentinde. Ben aleti ilk elime aldığımda çelik bir alet sanmıştım. Çok ağır çünkü. Ama değilmiş. Pirinçtenmiş. Ve böyle ağır bir alet deneyimini normalde çelik aletlerde yaşayabiliyorsunuz. O aletlerde ortalama yani 4.000 lira civarı aletler, 5.000 liraya da var çelik aletlerde. Siz aynı ağırlık deneyimine 2.000 liraya ulaşmış oluyorsunuz ortalama. Evet, ikinci perdeyi geçtik. Üçüncü perdeye geliyoruz. Yüzümüz gayet konforlu. Yine tersten alabiliriz açıkçası. Alet tersten alırken de gayet keyifli. Erkan abinin de dediği gibi bu alet kesinlikle yeni başlayacak insanlar için çok uygun. Evet, bugün Sterling sabunu kullandık. Çok kabarık bir köpük yapamadık ama neredeyse hiç kullanmadığımız bir tas. Uzun süredir kullanmadığımız bir fırça. Ve ilk defa kullandığımız sabuna göre gayet iyi ve başarılı bir köpük veriyor. Yüzde herhangi bir kuruma hissiyatı yok. Sadece nemlilik hissiyatı var. Bu da gayet güzel. Kokusu muhteşem diyebilirim. Şu an tam hatırlamıyorum ama belki de fırçayı iyi silkitmediğim için ince bir köpük vermiş olabilir. Onu bir daha denediğimizde ve standarda ulaştığımız ayran kasesini kullandığımızda köpüğüyle ilgili bir karar veririz bence. Evet, tıraşımız tamamlandı. Soğuk suyla yıkayalım. Şu an yüzde gayet nemli bir hissiyat var. Yani balzam sürmesek bile olur açıkçası. Hala kokusunu alıyoruz sabunun. Yüzde hiç sabun kalmamasına rağmen şöyle kokusunu alıyoruz. Belki yanındaki köpük kasesinden de geliyor olabilir. Ben sevdim diyebilirim. Bundan sonraki tıraşlarımızda artık ürünlerin tamamına değil, bir kısmına odaklanarak gideceğiz. İşte farklı aletler kullanacağız veya farklı sabunlar kullanacağız. Neden? Çünkü bu başlangıç serisinde çok fazla ürün kullandık. Hepsini de anlattık. Videolar ister istemez biraz uzuyor.
atıyorum yeni bir alet kullanıyorsak yeni bir sabunu artık bir sonraki tıraşa bırakacağız ki anlattığımız ürünler kısalsın, videolarımız kısalsın. Sandal ağacı losyonla yüzde çok güzel bir hissiyat, çok güzel bir koku bıraktı diyebilirim. Tıraşımız tamamlandı. Artık aleti temizlemek, fırçayı temizlemek kaldı bana. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli bir hafta, keyifli günler, keyifli tıraşlar diliyorum.